Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte dil çubuklarından dekoratif mumluk yapacağız. Biliyorsunuz ki dil çubuklarından birçok ürün yaptık, birçok dekoratif obje yaptık. Bu sefer de çok güzel bir mumluk yapıyoruz hep birlikte. Ahşap boncuklarımız var. İstediğiniz ebatta kullanabilirsiniz. Benimki fındıktan biraz büyük, cevizden biraz küçük diyebilirim. Ahşaba ben mavi rengi çok yakıştırdığım için açık mavi kullanacağım. Kesinlikle siz de bu rengi tavsiye ederim, kullanmalısınız. Öncelikle ahşaplarımızı boyadıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra dil çubuklarımızdan mumluğumuzu oluşturmak için bir zemin hazırlayacağız. Muhakkak önce ayarlayalım. Her çalışmamızı söylüyoruz biliyorsunuz. Yapıştırmadan, boyamadan önce muhakkak ayarlamamızı yapıyoruz. Ölçüyoruz, biçiyoruz. Daha sonra kesip yapıştırıyoruz. Tam oranda olması için ben işaret koydum kenarlarına. Gördüğünüz gibi alt zemini birleştirdim. Daha sonra boncuklarımı ortaya koydum ve üzerine bir sonraki katımızı koyduk. Tabii ki bu zemin olduğu için mumu içine koyduğumuz zaman mumluğun durabilmesi için bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bir öncekinde sadece altını oluşturmuştuk. Bu da onun üzerine gelecek zemin, şu anda yaptığımız zeminde. Ki içine mumluk mumu koyduğumuz zaman mumluğun içine durması için bir alan oluşturuyoruz. Yine ilk oluşturduğumuz gibi bir çerçeve oluşturuyoruz. Muhakkak aynı orantıda olması için dediğim gibi tam köşelerden işaret alırsanız çok daha ölçülü ve çok daha düzgün olur. Çünkü uzun bir çalışma olduğu için, uzun bir obje olduğu için herhangi bir yamuklukta o da yamuk duruyor. Çünkü ince bir ahşap dil çubuğu. O yüzden ölçülü çalışırsanız çok daha dik ve sağlıklı duracaktır ürününüz. Şimdi çatımızı yapıyoruz bu arada. Bu da çatımızın üstünün altı olacak. İlerleyen dakikalarda bunu daha net anlayacaksınız. Öncelikle boncuklu alanları oluşturduk. Solda üstte gördüğünüz gibi hala alt zeminimiz duruyor. Evet, çatımızın temeli de oluştu diyebiliriz. Şimdi kenarlara çubuklar yerleştireceğiz. Görsel bir güzellik olması için. Tabii ki bunları sabitlememiz için de, yani altına oturtmamız için de kenarlara ince bir çubuktan bir zemin oluşturmamız gerekiyor ki bu çubukları oralara yapıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi. Çünkü eğer ki o köşelere bu çıkıntıyı yapmazsak yapıştıracağımız bir alan olmuyor. Bu arada kullandığım bu çubuklar mutfakta kullandığımız çöp şiş çubukları. İstediğiniz yükseklikte ayarlayabilirsiniz. Ben 15-20 santim arasında bir ölçüde tuttum. Çok yüksek olmasını istemedim. Onlar biraz uzun oluyor çünkü 30 santim kadar. Bu arada çubukları yapıştırırken muhakkak düz olduğundan emin olun. Çünkü tam böyle karşınızdan baktığınız için yamuk olduğunu fark edemeyebiliyorsunuz. Dediğim gibi çok ince olduğu için ahşaplarımız muhakkak düzgün ve ölçülü olmasına çok dikkat edin. Farkındaysanız ben de hep ölçerek çalıştım. Böyle santim santim. Çünkü hemen böyle eğilmeye, yamulmaya çok müsait, çok ince olduğu için kullandığımız malzemeler. Evet, gördüğünüz gibi aynı desteği çatı içinde yapacağız. Çünkü çatının üzerine de koyarken bu çubukların ucu bu zeminlere denk gelecek.
Şimdi üstünü kapatmak için istiyorsanız üstünü kapatmayabilirsiniz. Ama üzerini kapattığım zaman birazdan göreceksiniz ki o kadar güzel oluyor ki bu çatıyı ben de yapmalıyım diyeceksiniz. Bu çatı için ben şimdi 7 santime 7 santim, yüksekliği de 10 santim civarında bir kare önce dikdörtgen oluşturdum. Daha sonra da o dikdörtgenin içerisine üçgenleri çizdim. Ve gördüğünüz gibi böyle bir çatı oluşturdum. Şöyle ki bu ölçüyü karenizin zemini belirlemesi gerekiyor. Yani çatıya yapıştıracağınız zeminin benim 7 santimdi ve ben 7 santimden yaptım. Sizinki eğer ki 10 santimse 10 santimden yapmanız gerekiyor. Ve böylelikle çatım gördüğünüz gibi zeminin üzerine oturuyor. Evet, biraz kartonda yamukluk var ama birazdan onun üzerine püsküller yaptığımızda, çatı oluşturduğumuzda o kaybolacak. Şu anda tabii ki mumumuzu ters çevirdim. Gördüğünüz gibi yanda halini göstereyim şu anda size. Sabitliyoruz çubuklarımızı. Evet, tamamen bir dikdörtgen oldu. Altı ve üstü boncuklu. Hemen çatımızı da üzerine yapıştıracağız. Çatımızı üzerine yapıştırdıktan sonra rafya, birçok yerde muz lifi olarak da satılıyor, rafya olarak da satılıyor. İnternetten böyle de bakabilirsiniz. Hobi malzemeleri satan yerden böyle de sorabilirsiniz. Karton çatımızın üzerine bu malzemeyi kullanarak bir süs oluşturacağız. Ben böyle 5-6 kat katladıktan sonra ortasından bir düğüm attım ve bir tepe yaptım. Daha sonra bu tepeyi de yine hafiften böyle bağlayacağım. Tabiri caizse tesbihin böyle başını bağladığınız gibi ya da pompon yaparken üzerini bağladığınız gibi bağlayabilirsiniz. Bu tamamen biraz sonraki, evet, gördüğünüz gibi tepeyi oluşturmamız için. Tabii ki alttan şu anda karton gözüküyor. Bu kartonun gözükmemesi için de kartonun üzerine yapıştırıcı sürüp küçük küçük kesiyorum ve üzerine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tüm kartonun üzerini böyle kaplayacağız rafyamızla. Evet, daha sonra bu yaptığımız üst tutacak olacak bu arada. Yani üstünden tutup da kaldırabilirsiniz. Çünkü yaptığımız ürün şu anda gayet sağlam oldu. Ve üstteki o görüntüyü, o yapışkanlığı tamamen kapatıyor. Fazlalıklarını alıyoruz. Bu yoğunluğu isteğinize göre çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Ama yoğun yaparsanız daha güzel duruyor. Kenarlara bir çerçeve yapacağız alt zeminin kenarlarına. Neden? Herhangi bir esintiden ya da rüzgardan mumun çok etkilenmemesi için böyle kenarlarını hafif de kapatacağız. İsterseniz alt ve üst boncukların olduğu yeri komple boncuk da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle tek taraflı da bırakabilirsiniz. Ben tamamen doldurmadım çünkü malzemelerimiz çok hafif olduğu için çok ağırlık yapmasını istemiyorum. O yüzden tek taraflı böyle boncuklar gayet güzel ve şık durdu ve dediğim gibi ahşap görünümündeki şeylere, malzemelere, çalışmalara mavi çok güzel gidiyor. O yüzden ben genelde mavi kullanmayı tercih ediyorum. Çalışmamızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok dekoratif bir mumluk yaptık. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.
Tabii ki yeni çalışmalarımdan da haberdar olmak için zil butonu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.